Herkese merhaba arkadaşlar. En çok araştırılan konulardan bir tanesi, en çok sorulan sorulardan bir tanesi boks sokakta işe yarar mı? Boksörlerin dışarıda kavga etmesi yasak mı? Evet, boksörlerin dışarıda kavga etmesi yasak. Yalnız bizi birisi köşeye sıkıştırdığı zaman da ona çiçek verecek halimiz yok. Veya ona işte biz boksörüz, bizim dışarıda kavga etmemiz yasak. Sen istediğin kadar vur, sonrasında ben karakola giderim, seni şikayet ederim gibi bir şey de söyleyemeyiz. Doğal olarak da orada onu etkisiz hale getiririz. Yani kendimizi savunuruz. Tabii boks dışarıda işe yarar mı derseniz, boks dışarıda değil her yerde işe yarar. Boksun açamayacağı bir kapı yoktur. Çünkü boksörler genel olarak özgüvenli, kendine olan güvenleri çok yüksektir. Bu yüzden de bulunduğu her ortamda kendini fark ettirir. Boks sokakta işe yarar mı derseniz, sokak kavgalarında tabii ki de işe yarar. Tabii benim de zaman zaman geçmişte sokakta kavga etmişliğim olmuştur. Tabii biz boksörler, doğrusunu söylemek gerekirse biz bu işi spor olarak yapıyoruz. Kesinlikle işte biz boksörüz, gidelim dışarıda dövüşmeyi de biliyoruz. Onunla bununla kavga edelim. Kesinlikle değil. Biz sadece sporu spor gibi yapıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Biz en çok ringde dövüşmeyi severiz. Ringde yarışmayı severiz. Aslında biz boksörler dışarıda kavga etmekten nefret ederiz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz dışarıda zaten kavga ettiğimizde karşımızdaki insanın doğal olarak canını yakacağız. O da bize adil olmayan bir şekilde saldıracak. Elinde ne varsa veya çevresindeki bir takım insanları yanına çağırarak bize adaletsiz bir şekilde saldıracaktır. Bu yüzden de biz dışarıda kavga etmeyi kolay kolay asla istemeyiz. Tabii biz hiç kimseye de şunu asla demeyiz. Boks öğrenin, işte gidin zaten dövüşmeyi de öğreneceksiniz. Gidin dışarıda onunla bununla kavga edin de bunu asla tavsiye etmeyiz, önermeyiz. Yalnız şunu söyleyebilirim. Boksörler kadar hiçbir dövüş branşında iyi yumruk atmasını öğretemezler. Bu işin uzmanı biziz. Boksörler en iyi yumrukları boksörler atar. Çünkü bizim işimiz sadece yumruk üzerinedir. Tabi kickbox var, muay thai var, wushu var. Birçok dövüş branşı var. Ama onların sadece yumruğa odaklanmıyorlar. Tekme, diz, işte birçok şeye odaklandıkları için doğal olarak da biz boksörler sadece bir şey üzerine odaklandığınız zaman bu ne olursa olsun o işte başarılı olursunuz. Tabii şu bir gerçek, birçok arkadaşın sorduğu soru, boks dışarıda tabii ki işe yarar çünkü yumruk atmasını çok iyi bileceksiniz. Yumruklardan kaçacaksınız. Kendinize kolay kolay vurdurtturmayacaksınız. Çünkü o anki size o an refleksiniz güçlü olduğu için karşınızdaki en ufak harekete geçtiği anda onun o hareketini boşa çıkartabileceksiniz. Tabii bokstan öğrendiğiniz o teknikle, taktikle. Tabii şu bir gerçek, dışarıda özellikle de ben boksla ilgili şunu söyleyebilirim. Avukat da olsanız, doktor da olsanız, işte öğrenci de olsanız, hangi mesleği, branşı yaptığınız hiç önemli değil. Mutlaka ve mutlaka boksu öğrenin. Boksun yanı sıra Wushu'yu da öğrenin. Çünkü ben hobi olarak da Wushu yaptım işte bir ay gibi bir kısa sürede. Gerçekten Wushu'nun da çok güzel teknikleri var. Özellikle de işte birçok uzun boylu, kısa boylu olsun onu bir şekilde etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Savunma sanat olduğu için yine Wushu'nun da sizin işinize yarayacağını söyleyebilirim. Aynı şekilde kickboksta tabii ne olursa olsun bir dövüş sanatı öğrenin kendinizi savunmak için. Çünkü gece gündüz yola gidiyorsunuz, işte hiç ummadık anda bir tane bela karşınıza çıkabilir veya sizi yolunuzdan engellemek isteyecektir. Bu yüzden de kendinizi savunacak kadar mutlaka bir dövüş branşı öğrenin.
Tabii biz hiç kimseye şunu demeyiz, yani biz işte sokakta kavga edilmesi gerçekten çok yanlış bir şey. Zaten kavga da bir yerde şöyle söyleyebilirim, saçma sapan gelecektir. Uzaktan birkaç kişinin kavga ettiğini izleyin. O size hiç normal gelmeyecektir. Diyeceksiniz ki bunlar deli mi ne, birbirlerine deli gibi vuruyor diyeceksiniz. Ama şu bir gerçek, bir anda insanlar bazen öyle bir ortamın içinde oluyor ki bir bakıyorsun çatışmanın ortasında kendinizi buluyorsunuz. Hiç beklenmedik bir anda. Mesela şu anki aynı Ukrayna'nın pozisyonu, dünya şampiyonu iki boksör bir anda kendisini savaşın ortasında buldu. Yukarıdan gelecek bir bomba veya ters bir kurşun bir tane veya iki tane dünya şampiyonunun sonu olabilir. Oysa onlar da ülkelerini terk edip gidebilirlerdi, ama boksörlerde dediğim gibi vefa var, korkusuzluk var, ülkesi için sonuna kadar da savaşırlar. Yine konumuza gelecek olursak arkadaşlar, şu bir gerçek, kimse hani bazılarını görürüz, kavgadan çok fazla çekinirler, çok fazla korkarlar, ama bazen de yani size zarar verecek bir insanı en azından onun karşısında ne derler ona, armut gibi durmak değil de kendinizi savunmanız kadar bence normal bir şey yok. Bizde zaten özellikle de bu dövüş branşlarını önermemizin sebebi bu. Hani işte şöyle diyebilirsiniz: ben kimsenin canını yakamam, kimseye kıyamam, ben çok naziyim, ama karşınızdaki insan size zarar verecekse, sizin canınızı yakacaksa doğal olarak da onu etkisiz hale getirmeniz sizin sağlığınız, en azından kendinizi koruma açısından bence çok önemli. Tabii insanlar biz boksörleri şöyle görebilir, yani biz boksörler kavga edeceğimiz son ana kadar aslında hep sabrederiz. Geri çekilen biz oluruz. Tamam deriz, dur deriz. İşte yalnız canımız yandığında da karşımızdaki insana acımasız bir şekilde yumruk atmaya başlarız. Kontrolsüz bir şekilde, çünkü boksörler genel olarak bazen sinirli olabiliyor. Çok fazla canı yandığı zaman agresifleşebiliyor. Birçok kez mesela kavgalarda da boksörleri görürsünüz. Televizyonlara çıkarlar. Acımasızca yumruk atarlar. Ne yazık ki bu boksörler de üzerlerinde canı yandığında bu şekilde bir moda girebiliyorlar. Dışarıda bizim tamam kavga etmemiz yasak, ama kendimizi savunmamız yasak değil. Bize zarar verecek bir insanı da etkisiz hale getirebilecek kadar boksu da kullanabiliriz. Bence bundan doğal bir şey yok. Boks hakkında yani diğer spor branşları hakkında, dövüş branşları hakkında şu anda baktığım zaman genel olarak kickbox yaygın olarak şu anda özellikle de Türkiye'de çok fazla yaygınlaşmış ve özellikle de bu dövüş sporların dışında olan insanların %85-%90'ı genel olarak kickboksu öğrenmek istiyor. Boksa ilgi var ama kickboks kadar yok. Çünkü boks Türkiye'de anlatılmıyor. Boksun reklamı kickboks kadar Türkiye'de yapılmadı. Yapılmadığı için de doğal olarak şunu söyleyebilirim: kickboks bir tık da şu anda Türkiye'de, dünyada değil tabi, Türkiye'de bizim önümüze geçmiş durumda. Bunu itiraf ediyorum ben. Bunun da nedeni şu: düzgün yönetilmeyen bir boks branşı Türkiye'de, yaygınlaşamayan bir boks branşı ve bir şeyler yapmak isteyen insanların da engellenmesi, doğal olarak da boksu özellikle de Türk halkına iyi anlatamamız, bu branşın güzelliğini, bu branşın ne kadar önemli olduğunu ve mutlaka ve mutlaka her bir bireyin boksu öğrenin, sonrasında kickboks da yapın, boksu öğrenin, wushu da yapın. Tabii biz buna karşı değiliz, ama şu bir gerçek: boksa başlayan hiç kimse bir başka branşı yapmak istemeyecek. Çünkü boks bambaşka dünya. Belki hobi olarak yapabilir, ama boks şöyle diğer sporlar arasında
en çok bağımlılık yapan sporlardan bir tanesi diyebilirim. İnsanlara görürsünüz, işte milyon dolarları vardır. İşte başkası olsa işte aman bana bir şey olacak, işte param geride kalacak diye düşünür. Ama boksörler o kadar servete sahip olmalarına rağmen hala dövüşürler, hala bokstan vazgeçmezler. Ne olursa olsun boksörlerin, özellikle de boksu meslek haline getirmiş insanların e, boks torbasına vurduklarında mutlu olurlar, ringe çıktıklarında mutlu olurlar, boks hakkında konuştuklarında mutlu olurlar. Hayatlarında boks varsa her zaman mutlu olurlar. Çünkü bu spor, dediğim gibi, diğer sporlardan başka bir özelliği var. Başka bir ambiyansı var. Tabii diğer branşların da öyledir. Yani ama ben kendi yaptığım branşla ilgili sadece kendi duygularımı söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, yani boksörler asla dışarıda kavga etmeyi sevmez. Ama savunma açısından kendini her zaman savunurlar. Benim de bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha da konuyu çok fazla dağıtmadan, dediğim gibi, herkes bir dövüş branşı öğrensin, savunma sanat öğrensin. En azından daha özgüvenli olursunuz. Dışarıda daha rahat yürürsünüz. İşte kimseden çekinmeniz olmaz, korkmanız olmaz. Özgüvenli olmak her zaman iyidir. Kimi zaman kaybettirse de aşırı özgüven kimi zaman da size kazandıracaktır. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sokakla ilgili, sokakla boks arasındaki o ne derler ona, ayrıntıyı size anlatabilmiştirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.